Merhabalar sevgili Aslan ve yükselen burcu Aslan, ay burcu Aslan olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Aslan burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım 8 gün içinde seni neler bekliyor? 16 Şubat'ta bu video yayınlanıyor olacak. Fakat sen ne zaman denk gelirsen o andan itibaren senin için geçerlidir. Şimdi ilk kartımızı alalım arkadaşlar. Bakalım ne gelecek diyelim. Büyücü. İlk gelen kart çok güzel geldi. Şöyle bir bakalım. Büyücü. Şimdi sevgili Aslan burcu, burada diyor ki sen öyle bir güce geleceksin ki yeteneklerini kullanmak, potansiyelini kullanmak, hatta arkadaşlar pek çoğunuz geçmişte yarım bıraktığınız bir iş, yarım bıraktığınız bir proje, unuttuğunuz bir yetenek yine gündeminize oturabilir. Yetenek illa sanatsal, zaten her şey bir sanat, yaşamın kendisi bir sanat ama yani burada yeteneklerini kullanmak, hayatın sana sunduklarını çok iyi bir şekilde dönüştürebilme gücüne sahip olmak. Yani şey deriz ya, kaderini değiştirebilir. Kader başka bir şey tabii, şimdi kelimeleri konuşurken yanlış anlaşılmaması için seçmeye çalışıyorum ama hani burada hayatın sana sunduklarını çok iyi bir şekilde harmanlayabilmek, çok iyi bir şekilde değiştirebilmek, böyle bir güce, böyle bir potansiyele sahip olacaksın. Fakat burada bir de ben senin ekstra bir duygusal olacağını görüyorum. Bir de üzerine imparatoriçe geldi. Üretkenliğin çok yüksek olacak, doğurganlığın çok yüksek olacak, bereketin çok yüksek olacak ve dış görünüş olarak da, enerjisel olarak da bunu kullanıp kullanmamak senin elinde. Karşı tarafı çok kolaylıkla, çok rahatlıkla etkileyebileceğin bir süreç olacak. Özellikle dişil enerjiler için bu baskıyı, bunun altını çizdi arkadaşlar. Dış görünüşünüzle alakalı da bazı yenilikler yapabilirsin. Ben burada seni çok hırslı görüyorum. Yani geçmişte kaybettiklerini toparlamak, geleceğinle ilgili yeniden bir şeyleri inşa etmek adına bereket hırsı, para hırsı, üretkenlik hırsı, görünür olma, doğurganlık hırsı yüksek. Aynı zamanda burada bazı tutkuların söz konusu ve bunlara ulaşmak için de, yani tutkuların, hayallerin, ideallerin, bunlara ulaşmak için yeterli gücün ve potansiyelin olacak sevgili Aslan burcu. Şöyle bir bakalım. Bu çok güzel geldi. Bir de arkadaşlar Boğa, Başak, Oğlak burcundan bir hanımefendiden gelecek olan bir destek söz konusu. Burada birazcık dinlenmeye ihtiyacın olduğunu görüyorum. Beklediğim bir konu var, beklediğim bir haber var. Özellikle geçtiğimiz 7'li vadelerdir ve 6'lı vadelerdir. Hafta ve ay olarak alabilirsin. Bazılarınız yılı da kapsayabilir açıkçası. Burada uzun süredir düşündüğün, adım atmak istediğin, beklediğin ve uğraştığın ve zaman zaman kaybettiğin bir konuyla ilgili harekete geçme durumları var ama bir atalet durumu da var. Şöyle bir bakalım nedir bu diyelim. Şimdi bu 8 günlük süre içerisinde hislerin inanılmaz kuvvetli olacak. Hislerine lütfen çok güven. Aynı zamanda dişil tarafının çok daha baskın olacağı ve yine hanımefendilerden destek alacağın bir süreç olacak senin için. Burada hislerin, gördüğün rüyaların seni yanıltmayacak ve tamamıyla çok fazla yoğun işaretler alabilirsin bu hafta. Gerçekten böyle bir her şey üst üste gelebilir açıkçası. Sanatsal konular, üretim alanlar başarılı olacak dedik ya. Bu ev içinde, çalışma hayatında, gündelik hayatında her şey, yani o hayatı yönetebilmek, kendini, gücünü, potansiyelini açığa çıkartmak. Fakat burada bir mahcubiyet durumu var. Gizlenen bir şeyin açığa çıkması, senden gizlenen bir şeyler varsa bunlar açığa çıkıyor olacak. Hissel olarak da bunu hissediyor olacaksın. Eğer senin abartılı davrandığın ya da gizlediğin, hani burada bir kötü niyet yok pek tabii ki ama hani böyle nedir? Ufak tefek kaçamaklar diyelim. Eğer bunlar varsa bunlar da birazcık açığa çıkabilir. Burada farklı bir taktik, farklı bir yöntem, olaylara karşı çok farklı yaklaşman çok önemli olacak. Ama ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu 8 günlük süre içerisinde hislerine ve aldığın mesajlara lütfen çok dikkat et. Şöyle bir bakalım. Bir taraftan bir korku da var. Hani şunu bir bakalım. Ses altılısı. İlham kraliçesi.
Şimdi burada çalışma ortamında bir şeylerin bitmesi ve zıtlaştığın bir durum. Kendini böyle bir tehdit altında hissediyor olabilirsin. Birileriyle inatlaşabilir ve birileriyle kavga edebilirsin. Buna karşı birazcık dikkat et. Sıkıntılı biri ile vereceğin bir mücadele söz konusu. Bu kişi su grubundan biri olma ihtimali yüksek, büyük bir kısmınız için. Bir de hava grubunu verdi arkadaşlar. Burçlar çok önemli değil. Bunları tedbir amaçlı söylüyorum. Hayatımızda sadece tek bir tane balık yok, tek bir tane akrep yok ona bakarsak. Hani böyle bir belirti olması için hava ve su gruplarını verdi birazcık açıkçası. Yani burada seni rahatsız etmek isteyen, kendisini ön plana çıkartmak isteyen, olayları kontrol etmek isteyen ama dışarıdan baktığında çok yumuşak, çok naif, çok alımlı, hanımefendi ise çok güzel işte gibi gözüken biri ama burada birazcık seni kontrol etmek isteyen, seni tehdit altında bırakan, yani burada çok hırslı birinin, böyle biriyle sıkıntılı bir süreç yaşayabilirsin açıkçası. Yani burada bu 8 günlük süre içerisinde ufak tefek tartışma, münakaşa. Burada birilerini atıyorsun. Birilerini ve bir şeyleri atıyorsun. Evet, burada bir şeyler açığa çıkacak. Ufak bir münakaşa söz konusu. Kendini güvensiz hissettiğin bir durum var. Yani diyorsun ki ben hayatımda çok rahat bir noktaya geçiş yapmak istiyorum. Yeni bir şeylere adım atmak istiyorum. Alanımı genişletmek ve büyütmek istiyorum. Fakat aynı zamanda diken üstündeyim dediğim bir durum var. Karşına yeni olanaklar ve yeni fırsatlar çıkacak. Daha çok senin bunlara odaklanman lazım. Ve burada ya altılı vadelerdir ve üçlü vadelerdir. Hafta, ay olarak arkadaşlar. Üzerinde çalıştığım bir proje, çalıştığım bir iş varsa bunda kesinlikle büyük bir başarı elde edeceksin. Bunda bir sıkıntı yok. Hatta bazılarınız aynı anda 2 iş, hatta 3 iş birden yapmak isteyebilirsiniz. Fakat bu seni birazcık yorabilir ve üzebilir açıkçası sevgili Aslan Burcu. Bunu dengeli yapmanda fayda var. Şimdi burada duygusal olarak çok yüksek olduğun ve hislerinin de yüksek olduğu bir süreç ama birazcık dinlenmeye de ihtiyacın var. Yani kendini birazcık halsiz, yorgun, bitkin hissedebilirsin açıkçası. Yapabiliyorsan ufak bir kaçamak ya da kendinle ilgili meditasyon çalışmaları yapabilirsin. Ya burada kırgın olduğun bir taraf da var. Ama bir taraftan da duygularının şifalanması var. Kırgınsın, yorgunsun, kendini güçsüz ve güvende hissediyorsun. Bir de arkadaşlar bazılarınızda su tüketimiyle ilgili, bunlarla ilgili sıkıntılar olabilir. Akciğerle ilgili, üreme organları ile ilgili, psikolojik anlamda kendini böyle birazcık geri planda ya da birazcık hani bir atalet çöktü deriz ya. Böyle bir durum var açıkçası. Peki bir bakalım. Adalet. Bazılarınızda arkadaşlar mahkemelik bir durum söz konusu. Burayla ilgili beklediğiniz bir haber varsa ya da hayatımın merkezinde ben adalet bekliyorum. Adalet gerek mahkemelik bir konu olur, gerekse hayatının merkeziyle ilgili bir durum olur. Adalet beklediğim bir konuyla ilgili bakın yine ilham 8'lisi. 8 güne niyet aldık zaten. Haberin gelmesi, beklediğin haberlerin gelmesi, bir iletişim, bir mail, bir mesajlaşma. Bununla ilgili güzel bir süreç olacak senin için. Bir de burada sosyal, yani online işler, yurt dışı ile bağlantılı işler, sosyalleşmek, mesaj trafiğinin yoğunlaşması ile ilgili bir durumdan bahsetti. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar burada hayatınızda sizden daha çok sözü geçen biri, abi olabilir, eş olabilir, patron olabilir, iş ortamında yetkili biri olabilir. Bu kişiye birazcık dikkat etmenizde fayda var açıkçası. Yani burada senin bir işi kaybetmene sebep olabilir. Ya da seni hani işi kaybetmene sebep olmaz da tabii herkese farklı çalışacaktır. İşi kaybetmene sebep olmaz da hani burada işini engellemek için, seni aksatmak için işte iş yapamasın ya da işte yeteri potansiyeli, yeteri gücü gösteremesin. Bazılarınız da bu kişiyle ilgili aranızda aşk ilişkisi de olabilir. Yani burada duygularını daha çok kendisi yaşamak isteyen, yani ben ön planda olayım, benim duygularım daha çok tatmin olsun diyen biri. Yani burada her birinizin hayatında bireysel olarak tabii bu kişinin yeri farklılık gösterecektir biliyorsunuz. Bunun dışında aile içerisinde arkadaşlar, aile içerisinde sevindirici bir haber,
bir mutluluk. Özellikle aile işi yapanlar, aile şirketi olanlar, aile içerisinde sevindirici bir haber, bir mutluluktan bahsetti. Yani burada bir başarı. Ya ben şunu gördüm aslında. Şimdi bak şöyle söyleyeyim. Burada seni aşağıya çekmek isteyen zaten bunları saydım. Nedenler, durumlar, kişiler var. Bunları saydım. Üzerine değinmeyeceğim. Ama bir taraftan da seni başarıya ulaştıran bir süreç var. Yani bu 8 günlük süre içerisinde bunu zaten göreceksin. O gücün, o potansiyelin yüksek olacak. Sadece şunu söylemek istiyorum. O seni aşağıya çeken, bunları zaten saydım ama o aşağıya çeken olaylar, kişiler, durumlar neyse o tarafa kaymamaya dikkat et. Yani çok ince bir çizgidesin. Çok ince bir çizgidesin, sınırdasın. Ne yapıp ne yapmaman gerektiğini sen çok iyi biliyorsun. O yüzden orada durman lazım. Yani çok fazla ileriye gitmeden o sınırda, o çizgide durman lazım sevgili Aslan Burcu. Bunun dışında zaten çok başarılısın ve aile içerisinde de bir mutluluk. Bazılarınızda özellikle bazıları derken çocukları olan arkadaşlarım varsa çocuklarınızla ilgili konular da yine bu süre zarfında gündeminize oturacaktır arkadaşlar. Evet bakın Gül ikilisi, İlham üçlüsü. Yani burada büyük bir kısmınız aynı anda 2 işi birden yapayım, 3 işi birden yapayım diyen arkadaşlarım varsa bu 8 günlük süre içerisinde bundan çok fazla verim alamayabilirsin. Çünkü ses beşlisi. Yani burada evet yani yeşeren bir şeyler var. Barış var, huzur var, bereket var. Ama burada seni engellemek isteyen bazı durumlar da var. Özellikle hadi aynı anda 2 işi birden yapayım, aynı anda 3 projeye birden koşayım dersen bir anda hani hiçbirini yapamayabilirsin. Ses beşlisi. Bu yüzden dengeli, sırayla hareket etmen lazım. Senin için en önemli olan neyse onu öncelik tanıman lazım. Kartların mesajı senin için bu şekildeydi sevgili Aslan Burcu. Peki bakalım arkadaşlar bir de şöyle bir şey yapacağız. Şimdi sevgili Aslan Burcu odaklanmanı istiyorum. Birine niyet et, aklından birini tut. Aklından birini tut, niyet et. Aklındaki kişinin sana söyleyeceği mesaja bir bakalım nedir diyelim. Özellikle ruh eşi ve ikiz alev yolculuğunda olan arkadaşlarım için kartlarımı çekiyorum. Bakalım aklındaki kişiden sana gelecek olan mesaj nedir diyorum. Görünmeyen sürprizler, bu aşk hikayesinde daha fazlası var. Her ne kadar şu an göremeseniz de ortaya çıkacak daha pek çok şey var dedi. Bakalım. Ve taşma. Kalbi o kadar sevgiyle dolup taşıyor ki bu onu korkutuyor. Çünkü size olan sevgisinin sonu yok dedi. Bir kart daha alalım bakalım. Ve ikiz alev. Sizi sevmesi için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Onun yüksek benliği sizin gibi birleşmek istiyor dedi sevgili Aslan Burcu. Peki destenin altında zaman kartı çıkmış arkadaşlar. Ruhun çağrısına yanıt vermek ve daha yüksek bir bilinç düzeyine adım atmak için zamana ihtiyacı var dedi. Yorumlarım bu şekildeydi. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.